Şu milyon dolarlık boyalık işini gerçekten harika bir tablo mu sanıyorsunuz? Ya şu heykel? Bu mu sanatın zirvesi? Yoksa tam tersine? Belki de gerçek sanat budur da biz mi anlayamıyoruz? Ya da belki bu, ya da şu. Basit ve anlaşılır ile yüksek ama anlaşılmaz arasındaki tartışma şu soruya benziyor. Hangisi daha iyi? 10 liralık lahmacun mu? Yoksa yemekten çok bakmaya zaman harcadığın bir sanat tatlısı mı? İkisi de yemek ama his bambaşka. Peki, bütün bunların klasik edebiyatla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Ama işte tam da burada Faruk Nafiz Çamlıbel devreye giriyor. O bundan tam 100 yıl önce bu tartışmaya kafa yoran adam. Soru o zaman da neredeyse bugünküyle aynıydı. Sanat kimin için? Selam, ben Alin. Bugün bu harika yazarın sanat şiirini inceleyip yeniden düşüneceğiz. Bir şiiri anlamın 3 yolu var. Kim yazmış? Ne zaman yazmış? Ve bugün bize hala bir şey diyor mu? Planımız da bu. Bu arada kolaylık olsun diye altyazılar ve zaman kodları var. Kitaplar hakkında daha sert ve dürüst şeyler duymak isterseniz bir önceki videoya bakın. Kitap okumanın zararı dedik. Link burada. Hadi başlayalım. Faruk Nafiz Çamlıbel 1898'de İstanbul'da doğdu. Sanat şiirini yazdığında 20'li yaşlarının başındaydı. Bugün yaşasaydı muhtemelen kafede Reels kaydırıyor olurdu. Of yine erteledim diyerek. Ama o ne yaptı? O yaşta öyle şiirler yazdı ki yıllar sonra ders kitaplarına girdi. Tüm ülkeye şu soruyu sordurdu. Sanat ne olmalı? Saygı büyük. Edebiyat tarihine 5 hececiler grubunun bir üyesi olarak geçti. Onlar dönemin adeta şiir punklarıydı. Onlardan önce şiir Osmanlı sarayına benziyordu. Görkemli, süslü, gösterişli ama davetiyen yoksa giremiyorsun. Hececiler geldi, sarayı yıktı ve yerine sıcak, samimi bir kafe kurdu. Artık oraya herkes girebilirdi. Öğrenci de, çiftçi de, entelektüel de. Faruk Nafiz Şamlıbel hakkında kısa bilgiler. O sadece şair değildi. Aynı zamanda siyasetçiydi. Düşünsene. Mecliste kürsüye çıkıyor ama konuşma değil, rap atıyor. İşte o seviye. Burcu boğaydı. Yani şaşırmıyoruz. Basit, net, anlaşılır bir dil seçmesi çok normal. İnatçıydı, işte o inat sesini bu kadar güçlü yaptı. Ona Anadolu'nun şairi dediler. Çünkü Faruk Nafiz süslü Osmanlıca yerine halkın diline geçti. Bugün yaşasa köylere gider, story atardı. Gerçek hayat burada dostlar. Basit yazdı ama klasik oldu. Kanıtladı ki edebiyata girmek için illa süslü ve zor olmak gerekmez. Basit de kalıcı olabilir. Sanat şiiri 1920'lerin başında yazıldı. O sırada Osmanlı çökmüş, Türkiye'de kendini yeniden kurmaya başlamıştı. Ve sanat tartışmaları öyle yorumlarda kavga kıvamında değildi. Gerçekten hayati bir meseleydi. Yeni ülke hangi sesle konuşacak? Edebiyat ortamı kaynıyordu. Sanat sadece elitlerin anlayacağı süslü bir dil mi olmalıydı? Yoksa herkesin okuyup hissedebileceği sade bir şey mi? O dönemde bazı şairler hala ağır, akademik bir dille yazıyordu. Ama Faruk Nafiz gibileri vardı. Basit kelimelerle konuşuyorlardı ama söyledikleri çok büyüktü.
İşte tam o sırada sahneye 5 hececiler çıktı. Aralarında Faruk Nafiz de vardı. Mesajları çok açıktı. Sarayların dili bitti. Biz şiiri sokaklar için, köyler için, herkes için yazıyoruz. Ve sanat onların manifestosu oldu. Şiir yukarıdan konuşmamalı yanından. Seninle beraber konuşmalı. Sanat şiirinde Faruk Nafis aslında bir tartışmaya giriyor. Hem gelenekle, hem eleştirmenlerle, hem de sanat nedir sorusunun kendisiyle. Şiirin başında sanki seni elit bir sanat galerisine götürüyor. Şurada saray, burada mozaik, ileride tapınak. Her şey süslü, parlatılmış, estetik ama soğuk. Aynı şu sergiler gibi dokunmak yasak, öksürsen bile ortamı bozuyorsun. Sonra Faruk Nafiz bütün bunların karşısına asıl ilham kaynağını koyuyor, halkın hayatını. Çekenlerin nefesini en hüzünlü müzik diye tanımlıyor. Anadolu'yu ise söylenmemiş bir masala benzetiyor. Yani Faruk Nafiz'in söylediği şu: halktan kopuk sanat hiçbir şeydir. Sadece eleştirmenlerin alkışladığı sanat değerini kaybeder. Gerçek sanat sokaklarda, tarlalarda, köylerde insanların yaşadığı gerçek hikayelerde doğar. Kısacası sanatın en büyük sahnesi bizzat hayatın kendisidir. Aradan 100 yıl geçti ama tartışma hala aynı. Sadece dekor değişti. O zamanlar mozaikler, tapınaklar vardı. Bugün ise çağdaş sanat galerileri, elit sergiler ve festival filmleri. 3 saat boyunca kaynayan bir çaydanlık gösteriyorlar. Sonra biri çekip gidiyor. Muhteşem, çok derin bir sembolizm. Bir yanda böyle işler var ama diğer yanda milyonlarca insan YouTube ve Netflix açıyor. Yeni dizileri konuşuyor. Bu da sanat aslında. Basit, canlı, bazen tartışmalı ama net. İkisi de sanat. Sadece farklı. Ama asıl mesele şu: eğer sadece kolay olanı bırakırsak, elimizde sadece yüzeysel eğlence kalır. Ama sadece zor olursa, o zaman da küçük bir elit kendi kendine konuşur. İhtiyacımız olan şey ikisinin dengesi. Ve işte Faruk Nafiz'in sanatta söylediği de bu aslında. Sanat ya basit ya zor olmak zorunda değil. Canlı olmalı. Kalbi de dokunmuyorsa zaten değerini kaybeder. O yüzden bazen köyden çıkan basit bir türkü en pahalı operadan daha güçlü olabilir. Faruk Nafiz Çamlıbel aslında çok basit ama çok önemli bir şey söyledi. Sanat insanların arasında olmalı, onların üstünde değil. Bugün platformlar değişti. TikTok ve YouTube'da like için sanat var. Hızlı, parlak, kitlelere yönelik. Edebiyatta hala popüler mi, yüksek mi tartışmaları sürüyor. Yani Faruk Nafiz'in 100 yıl önce yazdıkları hala güncel. Hiçbir yere gitmedi. Şimdi size soruyorum. Siz hangisini tercih edersiniz? Hemen içine çeken, basit ama etkili sanat mı? Yoksa biraz emek isteyen ama sonunda 2 kat keyif veren sanat mı? Yorumlarda tartışmaya devam edelim. Aynen 100 yıl önceki gibi. Haftaya yine